Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün mantı aparatıyla mantı nasıl hazırlanır sizlerle tarifini detaylı olarak paylaşacağım. Bol bol hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz, iç malzemesini de kendiniz yaptığınız için güvenle tüketebileceğiniz nefis bir mantı tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle hamuru için bir tane yumurta, 1 su bardağı su ve 1 çay kaşığı tuzu önden biraz çırpalım. Daha sonra kullanacağımız 4 su bardağı unu da yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Sert bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Bu yüzden 4 su bardağı un yeterli gelecek, ancak kıvamını daha iyi ayarlayabilmek için unu kontrollü olarak eklemenizde fayda var. Şimdi toparladığımız hamuru un serptiğimiz tezgaha alıp pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi 4 parçaya kesip beze haline getirelim. Hamuru dinlendirmek için bezeleri buzdolabı poşetine koyup yarım saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Dinlenen hamur çok daha kolay açılacaktır. Bize bu sırada 400 gram kıyma, ince ince doğranmış 2 tane orta boy soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuzu karıştırarak mantının iç harcını hazırlayalım. Eğer daha fazla mantı yapmak isterseniz ölçüleri aynı oranda artırarak da hazırlayabilirsiniz. Kıymalı içimiz artık hazır. Şimdi hamurları açmaya başlayabiliriz. Tezgaha aldığımız bezelerden birinin üzerine hafifçe bastıralım ve ara ara un serperek oklavayla açalım. Hamur dinlendiği için rahatlıkla açılacaktır. Hiç endişe etmenize gerek yok. Yeterince açtığımız hamuru şimdi kullanacağımız mantı şekillendirme kalıbının üzerine yerleştirelim. Deliklere denk gelecek şekilde kıymalı harçtan bol bol yerleştirelim. Ben şu anda 41 cm çapında büyük boy bir kalıp kullanıyorum. Bu kalıpları artık her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. E-ticaret mağazalarında da sayısız markanın mantı aparatı satılıyor. Kalıp boyutunda açtığımız ikinci hamuru da üzerine yerleştirip elimizle biraz bastıralım. Şöyle bir merdane yardımıyla üzerinden geçerek hamurun kesilmesini sağlayalım. Bu arada küçük bir püf noktası, hamuru kalıba yerleştirmeden önce biraz un serperseniz olası bir yapışma durumunu engellemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi mantılarımız kolaylıkla kalıptan çıktı. Geri kalan hamurları da aynı şekilde açıp kalıp yardımıyla şekillendirmeye devam edelim. Dilerseniz mantıları hemen pişirebilirsiniz. Ancak benim gibi sonradan pişirmek için yapıyorsanız mantıları şekillendirdikten sonra tepsiye aralıklı olarak dizebilir, donması için derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Böyle aralıklı olarak dondurduğunuzda birbirlerine yapışmalarını önlemiş olursunuz. Mantılar tamamen donduktan sonra buzdolabı poşetlerine paylaştırıp tekrardan dondurucuya atabilir. İhtiyacınız olduğunda çıkarıp çözülmesini beklemeden pişirebilirsiniz. Fikir vermesi açısından bir de ölçü paylaşayım. Mutfak tartınız varsa pişirirken kişi başı 200-250 gram kadar donuk mantı ölçebilirsiniz. Ben şimdi pişmiş halinde göstermek için dondurduğum mantıların birazını pişireceğim. Bunun için mantıları kaynar suda sadece 7 dakika kadar haşlayalım. Ardından servis tabağına aldığımız mantının üzerine sarımsaklı yoğurt ve hazırladığımız salçalı sosunu gezdirelim. İsteğe bağlı olarak üzerine nane veya sumak da serpiştirebilirsiniz. Umarım sizler de bu nefis tarifi dener ve memnun kalırsınız. Tarifle ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi açıklamalara ekliyorum. Farklı soru ve önerileriniz olursa yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Deneyenlerden fotoğraflarını bekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.